Benim adım Pauline Glamaçak ve 1977 yılında henüz 11 yaşımdayken yaşam ve ölümün sınırlarını aşan bir deneyim yaşadım. O kadar derin ve dönüştürücü bir deneyimdi ki varoluşa dair algımı tamamen değiştirdi. Bugün yaşamın eşiğinin ötesine geçtiğim yolculuğumu, ışık, sevgi ve benzersiz bilgelikle dolu bu deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. O gün Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Mount Macedon sıra dağlarında sıradan bir gündü. Piknik alanları, çocukların kahkahaları, yaprakların hışırtısı ve doğanın ferahlatıcı kokusuyla doluydu. Arkadaşlarımın peşinden koşarken ayağım görünmez bir kayaya takıldı. Öne doğru yuvarlanmam gerekirken bedenim sanki yerçekimine meydan okudu. Kendimi geriye doğru savurdum, başım bir başka kayaya çarptı ve sonra hiçbir şey. Ya da en azından bildiğimiz anlamda hiçbir şey. Acı bekliyordum, çarpmanın keskin sızısını, nefesimi kesecek bir şoku ama hiçbir şey hissetmedim. Bunun yerine beni saran huzurlu bir sessizlik vardı. Sanki acıyı tamamen atlamış ve doğrudan acının olmadığı bir aleme geçmişim gibi. Aniden kendimi karanlığın içinde buldum. Göz alabildiğine uzanan, uçsuz bucaksız bir boşluk. Öyle derin ve dokunulabilir bir sessizlik vardı ki tüm algılarımı sarıyordu. Ne soğuk vardı, ne sıcak. Sanki zaman ve mekan bir anlığına yok olmuştu. Her yöne yayılan derin bir sessizlik içinde bir varlık, bir bilinç hissediliyordu. Ama korku yoktu. Aksine hafiflik hissi gittikçe artıyordu. Sanki üzerimden görünmez, ağır bir yük kalkmıştı. Adeta kalın, kısıtlayıcı bir paltoyu çıkarmış gibiydim. Bu özgürleşmenin ardından tarifsiz bir mutluluk ve hafiflik hissiyle dolup taştım. Aşağıya doğru baktım ve bedenimi yerde hareketsiz yatarken gördüm. Orada yatıyordu, cansız ve hareketsiz. Ama ona hiçbir bağ hissetmiyordum. Görüntü neredeyse önemsizdi. Önemli olan, beni yukarıya doğru çeken o tuhaf ama heyecan verici duyguydu. Yükseldikçe altımda Mount Macedon sıra dağlarının muhteşem güzelliği açıldı. Dünya, gökyüzü ve doğa gözlerimin önünde nefes kesici bir manzara oluşturuyordu. Ama ben artık o dünyaya ait değildim. Kısa bir süre sonra bulutlara ulaştım. Sisli ve soğuk dokunuşları geçiş yapmakta olduğumun bir hatırlatıcısıydı. İçimde hafif bir ürperti belirdi. Ne kadar uzağa gidecektim? Beni ne bekliyordu? Bu sorulara yanıt bulamadan yukarıda siyah bir boşluk belirdi. Görünmez bir güçle titreşen girdap gibi bir açıklık. Beni derinliklerine çekti ve içeri girdiğimde bunun bir tünel olduğunu fark ettim. Akıl almaz bir hızla ilerliyordum. Yıldızlar etrafımda ışık çizgileri oluşturuyor, sonunda griye dönüşerek siliniyordu. Hareketin hissi hem nefes kesici hem de baş döndürücüydü. Bu tünelin beni nereye götüreceğini, yolculuğun ne kadar süreceğini merak ettim. Ama tam şüphelerim belirmeye başlamışken uzakta küçük bir ışık noktası fark ettim. Bu daha önce gördüğüm hiçbir ışığa benzemiyordu. Fiziksel ötesi bir yoğunluk yayıyor, sıcak, bilinçli ve her şeyi kapsayan bir varlık hissi taşıyordu. Yaklaştıkça içimi tarifi zor bir tanıdıklık hissi kapladı. Ben bu ışığı tanıyordum. Buraya daha önce gelmiştim. Bunu fark etmek anlatılamaz bir huzur ve mutlak güvenlik duygusu verdi. Bu sıradan bir ışık değildi. Bilinçliydi, farkındaydı, beni tanıyordu. Işık beni kollarıyla değil, varlığıyla sardı. Şart koşmayan, sorgusuz sualsiz bir sevgiyle. O kadar bütünleyici, o kadar kabul edici bir sevgiydi ki, dünyadaki hiçbir sevgi buna benzemiyordu. Her korku, her şüphe, altın rengi ışığında eridi. Bu ilahi varlığa alışırken aşağıda beliren figürleri fark ettim. Aşağıda bir grup insan vardı. Yüzleri neşeyle ve beklentiyle ışıldıyordu. Gözleri beni tanıyormuş gibi bir ışıltıya sahipti. Üzerlerindeki zarif ışık kumaşından yapılmış gibi görünen giysiler, görülmeyen bir meltemde hafifçe dalgalanıyordu. Hava sıcak, altın rengi bir ışıkla doluydu ve tanıdık bir tatlı çiçek kokusu taşıyordu. Sanki gün doğumunda açan çiçeklerin kokusu. Onların varlığı, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güçlü bir bağ yayıyordu ve ben, varlığımın en derin noktasında yankılanan bir sevgiyle sarılmış hissettim. Beni sanki uzun zamandır bekledikleri biriymişim gibi coşkuyla karşıladılar. Hiçbirini isim olarak tanımıyordum ama onların atalarım olduğunu biliyordum. Varlıkları tanıdıktı, sevgileri ise tartışmasızdı.
O anda zamanın ve dünyevi bağların, çok daha büyük bir bütünün sadece küçük parçaları olduğunu anladım. Biz her zaman bağlantılıydık. Onların arkasında büyük bir duvarın içinde yükselen devasa bir kemer gördüm. Duvarın yüzeyi eskimiş ve yıpranmıştı, üzerinde altın bir parıltıyla titreşen girift oymalar vardı. Bu semboller hafifçe hareket ediyor, sanki eski çağların unutulmuş bilgilerini fısıldıyordu. Sessiz bir güç yayıyor, kaybolmuş ama tanıdık bir şeyi hatırlamam için beni çağırıyordu. Ahşap bir kapı aralıktı ve içeri baktığımda tarif edilemez bir güzellikle karşılaştım. Altın ışıkla yıkanmış tepeler, çayırlarda oynayan çocuklar, dünyada daha önce hiç görmediğim renklerde parlayan bir gökyüzü. Bu dünya tüm parçacıklarıyla neşe ve uyumla titreşiyordu. Sonra ufuktan bir şeyin bana doğru yaklaştığını fark ettim. İlk başta güneş gibi ışık saçan bir küreydi. Ama yaklaştıkça çekirdeği bir şekil kazandı. İçindeki silüet netleşerek bir adamın figürüne dönüştü. Onu gördüğümde içimi büyük bir hayranlık kapladı. Ruhumun derinliklerine işleyen sıcak bir hisle dolup taşmıştım. Sanki aklımın ötesinde bir tanıdıklık hissiyle kucaklanıyordum. Eğer hala nefes almaya ihtiyacım olsaydı, o an soluğum kesilirdi. Varlığımın her zerresi onun varlığına yanıt veriyordu. Sözcükleri aşan, tanımlanamayacak kadar derin bir sevgiyle sarmalanmıştım. Sanki her zaman bildiğim ama bir şekilde unuttuğum bir yere dönmüştüm. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. O altın bir parlaklıkla ışıldıyordu. Cübbesi sanki saf ışıktan dokunmuş gibi süzülüyordu. Gözleri derin ve bilgeydi, sonsuzluğun ağırlığını taşıyordu. Varlığı tüm evrene yayılan muazzam bir huzur yayıyordu. Sanki sevginin kendisi şekil bulmuştu. Aynı anda hem güçlü hem de nazik bir güç. Heybetli bir duruşu vardı ama bir o kadar da içten ve samimiydi. Yaydığı enerji hayal edebileceğimin çok ötesindeydi. Daha da yaklaştığında zihnimde net bir düşünce belirdi. Bu İsa mı? Onu tanıdığım anda içimde tarifsiz bir sevinç patladı. Gerçekti. Bana bir kahkahayla yanıt verdi. Bana değil, benimle birlikte gülerek. Kahkahası sevginin melodisiydi. İçimde yankılanan sıcak, kucaklayıcı bir ses. Sanki zamana işlenmiş bir tanıdıklık duygusu taşıyordu. Onun kahkahasının her notası içimde hisler uyandırdı. Teselli, ait olma duygusu ve sarsılmaz bir huzur. Sonra bana bir isimle seslendi. Dünyada taşıdığım isim değildi ama anlamı anlatılamayacak kadar derin bir isimdi. O ismin içinde bir hikaye, bir soy, bir aidiyet vardı. O an anladım ki onunla aramda kopmaz bir bağ vardı. Bu yoğun duygu karşısında dizlerimin üzerine kapandım ve hayatımda hiç hissetmediğim bir derinlikte ağladım. O beni nazikçe kaldırdı, gözlerinde merhamet vardı ve sonra açıklanamaz bir şekilde bir başka sahneye taşındım. Yaşlı bir kadının yanında duruyordum. Yüzü derin çizgilerle doluydu. Koyu renk saçları bir örtünün altına gizlenmişti. Onu daha önce hiç görmemiştim. Ama ruhundan yayılan tarifsiz bir keder hissediliyordu. Daha dikkatli baktığımda aniden fark ettim. Bu kadın Meryem'di, İsa'nın annesi. O anda acı verici bir netlikle fark ettim ki İsa artık acı çekmiyor olsa da çarmıha gerilişinin annesi üzerinde sonsuza dek yankılanan bir hüznü vardı. Bu derin bir anlam taşıyan büyük bir vahiydi. O dünyayı kurtarmak için çarmıha gitmeyi kabul etmişti. Ama sevginin ağırlığı sonsuzluğa yankılanıyordu. Tekrar hareket ettik. Şimdi koskoca bir kara kayanın üzerinde oturuyorduk. Kayanın altında parlak bir nebula dönüyor, göksel bir enerjiyle titreşiyordu. O bana döndü ve bir hareket yaptı. Aniden önümüzde eski, ışık saçan bir kitap belirdi. Sayfaları çevrildi ve içlerinde hareket eden görüntüler belirdi. Bir an duraksadım ve sonra fark ettim. Kendi hayatımı izliyordum. Başta sahneleri tanımadım. İçindeki insanlar, dünya üzerindeki herhangi bir insandan çok daha parlak ve güzeldi. Ama sonra İki küçük kızın tartıştığı bir anı gördüm ve o anda anladım. Hayatımı gözden geçiriyordum ve sonra hissettim. Söylediğim her sözün, yaptığım her hareketin başkalarının bakış açısından nasıl algılandığını, istemeden verdiğim acı kendi içimde yankılanıyordu. Sanki onu ben yaşamışım gibi.
Bütün bu gördüklerim karşısında sarsıldım. Aklım tüm bu bilgiyi işlemek için mücadele ediyordu. İçimde bir kasırga gibi dönen duygular, hayranlık, şaşkınlık ve tarif edilemez bir anlayış ihtiyacı. Titreyen bir sesle ona döndüm ve "Hayatı anlamıyorum." dedim. "Hayat neyle ilgili?" Cevabı basitti ama sınırsızdı. Hayat sevgidir. Odaklandığın şey senin gerçeğin olur. Neye dikkat edersen onu yaratırsın. Onun sözlerinin ağırlığı içime işledi. O kadar net, o kadar güçlüydü ki yine de tereddüt ettim. Kalmak istiyordum. O ise benim isteksizliğimi gördü ve sonsuz bir nezaketle beni teselli etti. "Asla benden ayrı olmayacaksın." Bunu söyledikten sonra beni nazikçe geri itti ve bir anda yeniden fiziksel bedenime döndüm. Etrafımdaki dünya değişmemişti ama ben sonsuza dek dönüşmüştüm. Yıllar boyunca bu deneyimi içimde sakladım. Tanık olduğum şey ile çevremdeki dünyanın mümkün olarak gördüğü gerçeklik arasında içsel bir mücadele verdim. Toplum böyle deneyimleri basit halüsinasyonlar ya da aşırı aktif bir hayal gücünün ürünü olarak görme eğilimindeydi. Kendi korkularım da devreye girdi. Gerçeğimi paylaşmak, reddedilmeye, alay edilmesine ya da güvenilirliğimi kaybetmememe yol açacaktı. Dini öğretiler, ilahi olanın bazı yönlerini bize sunmuştu. Ancak benim karşılaştığım şey, öğretilen her şeyin ötesindeydi. Bu deneyimin kabul edilen inanç sistemlerinin dışına taşmış olabileceği düşüncesi bile zihnimi sorgulamalara sürüklüyordu. Toplumsal şüphecilik ve beklentiler tarafından beslenen bu tereddütler, yaşadıklarımın gerçek anlamını tam olarak benimsememi zorlaştırdı. Şüphelerin ağırlığı omuzlarımı ezdi, beni sessiz bir mücadeleye mahkum etti. Gerçekten gördüğüm şeyin hatırladığım gibi olup olmadığını düşündüm. Ya sadece zihnimin bir oyunuysa? Paylaşmaktan çekindikçe içime yalnızlık çöktü. İnsanların bana inanmayacağından korktum. Alay konusu olmaktan endişelendim. Zaman zaman içimi büyük bir hayal kırıklığı kapladı. Eğer anlayamayacaksam ya da doğrulayamayacaksam, neden böyle bir vahiy bana verilmişti? Ancak tüm bu şüphelerin altında o saf sevgi ve berraklık anına yeniden kavuşma arzusu asla kaybolmadı. İçimde sessiz bir güç beni o gerçeğe doğru çekmeye devam etti. Şüpheler hafızamı kemirdi, beni deneyimimin gerçek olup olmadığını sorgulamaya itti. Her konuşmaya çalıştığımda başkalarının şüpheciliği beni daha da kararsız hale getirdi. Sonunda yaşadığım ve hissettiğim gerçeği bastırmaya başladım. Ancak onlarca yıl sonra bir başka ölüm ötesi deneyim yaşadığımda bu deneyimin anlamını tam olarak kavrayabildim. Bugün hayatımı başkalarının kendi ruhsal uyanışlarını anlamalarına yardımcı olmaya adadım. İnsanları sevginin ve farkındalığın derin gerçeğini benimsemeye yönlendiriyorum. Çünkü en sonunda gerçekten önemli olan tek şey budur. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.